Merhaba arkadaşlar, ben Nigma. Bugün Illuminati örgütünün bilerek hazırlattığını düşündüğüm bir videoyu inceleyeceğiz. Fakat öncesinde bildiğiniz gibi 15 Nisan'da Notre Dame'da çıkan yangında 856 yıllık tarihi katedralin büyük bir kısmı zarar görmüştü. Böyle önemli korunan bu yerde nasıl oldu da yangın çıkmış ve yıkıma götürecek kadar büyüyebilmişti? Bu videomuzun konusu değil, çünkü bu yangının çıkacağı ve sonrasında olacaklar aslında çok önceden planlanmıştı. Bu videoda öyle gizli şifreler ve planlar var ki dünyanın geleceğini etkileyeceği kesin. Bazılarınız bu tarz durumları saçma bulabilir. Örneğin videolarda, filmlerde geleceği nasıl bilecekler ki diyebilirsiniz. Elbette geleceği bilemezler. Fakat dünyanın geleceğini tasarlayabilirler. Size net bir kanıt sunarak başlamak isterim. İkiz Kulelerin yıkılmasını bilirsiniz. 11 Eylül 2001'de gerçekleşti. İşte bu gerçekleşmeden hemen önceki yıllarda bunun olacağı gösterilmişti. 4 yıl önce The Simpsons'larda dergi kapağındaki 9 ve 11 rakamlarını, daha da net bir kanıt isterseniz hemen 5 ay önce Johnny Bravo adlı çizgi filmde duvarda bir kulenin yıkılmak üzere olduğunu ve üzerinde çok yakında yazdığını görebilirsiniz. Yani bazı şeylerin önceden gösterildiğini ve bunun üzerine planların uygulandığı bir gerçek. İşte bu örgütün gelecekte olacaklarla ilgili ipuçları verdiği 2012 yapımı animasyon I Bet Go To. İşte şimdi bazı gerçekleri gösterme zamanı. Videonun başlangıcında tam da benim az önce dediğimi destekler nitelikte bir durum var. Arka plana doğru bakarsanız iki kuleyi ve üzerindeki dumanlarını görebilirsiniz. Bunu daha da anlamlı kılan bir şey var. Hemen alttaki yazılar. Buradaki tüm harf ve işaretleri sayısal olarak toplarsanız 9 tane olduğunu görürsünüz. Ve hemen yanında da Roma rakamıyla 2 yazmakta. Yan yana geldiklerinde 9 ve 11 rakamları oluşuyor. 2 rakamını Roma harfleriyle yazmaları tamamen bilinçli yapılmış. İpuçlarını tamamlarsak eğer, dumanlar içindeki ikiz kuleler ve 9-11 rakamını, yani ikiz kulelerin yıkıldığı zaman dilimini aynı karede görürüz. İşte bu sadece başlangıç. Hapsedilmiş şekilde duran bir keçi. Bazıları tarafından verilen şeytanın yeryüzündeki simgesi. Zaten alnındaki 666 rakamından bunu belirttiklerini görebilirsiniz. Alt kısımda bir görevlinin köpeğini zorla tuttuğunu görüyoruz. Elinde de bir silah var. Sonraki sahnede şeytanı temsil eden bir çift el görüyoruz. Bir elinde paranın sembolü yani dolar, diğer elinde ise savaşın sembolü yani kan. Ellerinde ise iplerle kukla gibi yönettiği biri var. Eski Amerikan Başkanı George Bush. Burada anlatılmak istenense Bush'un bir nevi şeytana hizmet ettiğidir. Bunu bir varlığa hizmet olarak değil de eylemlerine hizmet olarak düşünebilirsiniz. Örneğin savaş, fakirlik, açlık gibi şeytanın arzu ettiği durumları oluşturmaya hizmet etmek gibi. Zaten tüm dünya Bush zamanında bunları yeterince yaşamıştı. Bush'un ve sınıftakilerin damalı zeminde yer aldığını görüyoruz. Bu da elbette masonluğun bir simgesi. Dünya yönetilirken masonların da payının olduğunu açıkça gösteriyor böylece. Devamında ise Bush'un garip hareketler yaptığını görüyoruz. Başındaki şapka ise ona deli sıfatının yakıştırıldığını gösteriyor. Bu Amerikan halkının bir kısmı tarafından zamanında Bush'un kararlarından dolayı düşünülmüştü. Şimdi tahtının olduğu kısma ve etrafına bakalım. Çünkü burada ilginç göndermeler var. Mesela hemen solda
Amerika'nın bir kısmını gösteren haritada işaretli yerler var. Bunlar öylesine yerleştirilmemiş elbette. Burası New York. 11 Eylül'de İkiz Kulelerin yıkıldığı yer. İkinci işaretli yer Oklahoma City. 1995 yılındaki bombalı saldırının olduğu yer. Üçüncü işaret New Orleans. 2005'te Katrina kasırgasının gerçekleştiği ve şehrin alt üst edildiği köy. Dördüncü ve son işaret. 20 Nisan 2010'da Meksika Körfezi'nde Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük petrol kazasına bir gönderme. Haritanın hemen üzerinde bir baykuş var. Bu baykuş dünya liderlerinin her yıl bir araya geldiği ve dev bir baykuş önünde tören yaptığı Bohemia korusunu temsil ediyor. Burada dünya için çok önemli kararların alındığı söyleniyor. Haritanın hemen altında ise kar ya da soğuk görüyor olabilirsiniz fakat alakası yok. Bu kar tanesinin iç kısmına bakarsanız heksagram yani İsrail'in sembolünü göreceksiniz. Peki bu üç kısımdaki göndermeleri birleştirip anlamlı bir hale getirirsek şu ortaya çıkıyor. Dünyayı biz yönetiyoruz. İsrail'in yani Rothschild'in gücü de yanımızda ve gerektiğinde elbette müdahalede de bulunuruz. Bunun bir örneğini videonun ilerleyen kısmında size net şekilde göstereceğim. Tahtada evolution yani evrim kelimesini görebilirsiniz. Ancak bazı parçalar eksiktir. Tam da evrim anlayışımız gibi. Alt tarafta F eşittir eksi F formülü görülmekte. Bu Newton'un 3. hareket yasası. Yani cisme herhangi bir büyüklükte bir kuvvet etkirse cisim de bu kuvvete eşit fakat zıt bir yönde tepki gösterebilir. Hemen yanında ise bir ejderha ve yukarıdan gelen bir şimşek ile insan beyninin bölünmesi, dağılması gösterilmiş. Bu iki görselin anlamı sizce ne olabilir? Videoya devam edelim. George Bush'un bir anda Barack Obama'ya dönüştüğünü görüyoruz. Yani yerini ona devrettiğini. Dikkatle bakarsanız Obama'nın mezuniyet kepi taktığını yani kültürlü olduğunu vurgulamışlar. Bush ise huni şeklinde bir şapka takıyor ve delirmiş gibi davranıyordu. Obama'nın ise etrafta gülücükler saçtığını görüyoruz. Daha ılımlı, daha iyi bir başkan gibi. Fakat onun bu davranışı tamamen rol icabı. Çünkü hemen karşısında duran prompter yani yazılı sözlü hatırlatma aracında gül yazısını görüyoruz. Bu yazı dünyayı yönetenler tarafından verilen bir emir. Öyle ki Obama'nın gülerken eğildiğinde elleriyle tapınır tarzda bir işaret yaptığını görebilirsiniz. Sizin sözünüzü dinliyorum anlamında. Gerçekten de Obama sürekli gülen neşeli biriydi. Fakat ufak bir araştırmayla dünya için yaptıklarına bakarsanız dünyaya pek de gülmediğini görürsünüz. Buradaki küçük kızı çoğunuz hatırlayacaktır. Alice Harikalar Diyarındaki o kız. Bunu arkadaki tavşan ve exit yani çıkış yazısından da anlayabilirsiniz. Dikkat ederseniz ışıklar kapandığında tavşan ve exit yazısı özellikle belirgin şekilde bırakılmış. Etrafı tel örgülerle sarılmış çocuklar var. Boyunları eğik ve mutsuzlar. Burada da esir kampındaki çocuklara vurgu yapılmış olabilir. Harikalar Diyarında tek başına bir kız ve tam tersi bir dünyada acı çeken çocuklar. Animasyonun devamında elmayı yere düşürdüğünü görüyoruz ve elma ikiye bölünüyor. İçerisinden lotus çiçeğinin büyüdüğünü ve olgunlaştığını görüyoruz. Bu sembolik olarak manevi aydınlatmaya ulaşmanın anahtarı olarak kabul edilir. Ayrıca yerdeki L ve C harflerini de fark edebilirsiniz. Sizce bu L ve C harflerinin anlamı ne olabilir? Obama'nın ayakkabısının hemen altında üzerinde haç işareti olan sembollerden anladığım kadarıyla İngiltere'ye ait altın bir para bulunmakta. Burada Bitcoin teknolojisine bir vurgu yapılmış olabilir. Devamında Obama'nın endişe içinde olduğunu görüyoruz. Çünkü birilerinin artık aydınlandığını fark ediyor. Kamera kadrajı geriye doğru bir açıyla çekildiği sırada ön camda yansıyan sonra duvarda çizilmiş bir grafiti görüyoruz. Dikkatli incelendiğinde bunun Pasal 23 yazısı olduğunu fark edebilirsiniz.
Bu kutsal kitap olan Zebur'dan bir bölüme ait. Dinle ilgili yani. Şimşeği daha önce de görmüştük. Sınıftaki o şimşek ile buradaki aynı. Bunu hemen yanında çizilen ejderhanın yaptığını da söylemiştik. Aynısını burada da görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki hem beynimizle yani akıllarımızla hem de dinlerimizle aramızı koparacak, düşünmeyen, sorgulamayan, deist ya da ateist yani dini olmayan bir topluluk oluşturmak isteyecekler anlamına gelebilir. Bunlar aslında puzzle'ın birer parçaları gibi yerleştirilmiş. Aslında biraz düşününce bulmamak imkansız. Devamında Amerikan bayrağını ikiye bölünmüş şekilde görüyoruz. Birbirine iğne ipliğiyle bağlı şekilde ve kopmak üzere. Yakın gelecekte Amerika'da eyaletler arası bölünmeler olacağı çokça konuşulmakta. Burada da buna vurgu yapılmış olabilir. Bunu zamanla göreceğiz. Hemen yanında ikiz kuleleri bir kez daha görüyoruz yıkılırken. Sonraki sahnede Usame Bin Laden'i görüyoruz. Yanında İslam'ın sembolü olan hilal ile birlikte. Birilerine dua ediyor gibi görünmekte. Fakat önemli bir detay var. Hemen üzerindeki armada CIA'nin logosunu görüyoruz. Bu onlara çalıştığının bir göstergesi. Arka plana bakarsanız bir petrol kazısı yapıldığını görürsünüz ve bunun Amerika'ya da aktarıldığını görüyoruz. Ardından özgürlük heykelini görmekteyiz. İsrail'in sembolünün hemen üzerinde durmakta. Fakat birden özgürlük heykelinin yıkıldığını görüyoruz. Bu da İsrail'le birlik olan Amerika'nın aralarının açılacağını ya da Amerika'nın bu işten zarar göreceğini göstermekte. Çünkü çıkan petrolden İsrail'de faydalanmak istiyor ve bu gibi durumlar zamanla aralarını açacaktır mutlaka. Devamında bir çocuğu henüz doğmadan önce görmekteyiz. Fakat etrafına bir yılan sarmakta ve onu televizyonun içinden bir gözün izlediği görülmekte. Bunun anlamı ise çok açık. Artık yeni doğan her çocuk televizyon ya da sosyal medya tarafından beyni yıkanmış olarak büyüyecek. Onlar henüz doğmadan kötülük etraflarını saracak. Sonraki sahnede birini görüyoruz. Kalbi ateşle yanan biri. Uyku halinde. Alnında o bildiğimiz Illuminati sembolüne benzer bir sembol var. Bu gördüğünüz sahte Mesih yani sahte İsa'dır. Başındaki tel örgüden çarmıha gerildiği o güne vurgu yapılmış. Neden sahte Mesih olduğunu birazdan anlatacağım. Daha sonra çoğu kişinin de bildiği üzere Deccal'i görmekteyiz. Deccal birçok kutsal kitapta ve inanışta tek gözlü kötü kişi olarak anlatılır. Hemen videoyu durdurup bu konu hakkında bir araştırma yapabilirsiniz. Ve Deccal'i bir ekranda görüyoruz. Sakalında Illuminati'nin net bir sembolü var. Bebek ise büyümüş ve gerçekten de beyni çoktan uyuşmuş şekilde görülüyor. Bu aslında günümüz çocuklarını da çok güzel şekilde anlatmakta. Henüz 2-3 yaşlarında ellerinde tabletler, telefonlar olan çocukları videolar izlerken, oyunlar oynarken görüyoruz. Maalesef ki ailelerin modern çocuk susturma yöntemi. Deccal'i çoğumuz bir insan, varlık olarak düşünüyoruz. Fakat belki de gerçekten Deccal medyanın ta kendisidir. Medya derken kötü örnek oluşturan sinemalar, sosyal videolar, oyunlar ve benzerlerini kastediyorum. Düşünsenize insanları etkilemenin, ikna etmenin en iyi yolu sosyal medya değil mi? Burada da zaten çocuğu uyuşmuş bir şekilde görüyoruz. Mesela hemen yattığı yerde duran iğnelere ve ilaçlara bakın. Blue Whale oyunundan etkilenenler bunu sosyal medyadan duymamış mıydı? Oradaki görevleri yaptıran akıl sizce normal olabilir mi? Uyuşmuş bir akıl olduğu gerçek. Sonraki sahnede işte bu medya ya da Deccal'in çocukların zihinlerine fısıldadığını ve uyuşturduğunu görüyoruz. Ardından hayalet uçaklara çok benzeyen uçakların bir camiyi bombaladığını görmekteyiz. Sahte Mesih'i tekrardan görüyoruz. Eline gelen bir kelebeği bir anda yakıp yok ediyor. Kelebek umut demektir. Aslında şu noktada bu kişinin kötü biri olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Müslüman bir annenin evladını kaybettiğini görüyoruz. Elindeki bomba ise ölümünün sebebi. Arka planda ise atom bombasına benzer bir bomba henüz düşmüş. Çevresindeki duman şeklinden ve yayıldığı alan bakımından atom bombası olduğunu söyleyebiliriz.
Sonraki sahnede yüzündeki çizgilerden, saçından ve ten renginden bunun Afrikalı bir çocuk olduğunu anlıyoruz. Karşısında ise yarı çıplak şekilde duran biri var. Çocuklar için yapılan cinsel istismar gösterilmiş. Çocuğun titrediğini görebilirsiniz. Karşıdaki ona satılan bir paketi açar gibi kurdeleyi açmakta ve açtığı anda çocuğun gözlerindeki ışık sönmektedir. Tekrardan lotus çiçeğini görüyoruz ve komünizmin battığını yani yok olduğunu görüyoruz. Komünizmin sembolü çekiç ve oraktır bildiğiniz gibi. Sahnenin devamında beyaz bayraklı birini görüyoruz. Savaşın karşısında duran, barış isteyen biri. Fakat onu durduran, ölümün sembolü olan bir iskelet var ve kutlama yapıyor. Artık vazgeç, kaybettin demekte. Zaten hemen sonrasında bu kişi tüm umudunu yitiriyor. Burada ise sahte Mesih'i kayıkta uyku halindeyken görüyoruz. Ayaklarından ateşler çıkmakta. Deccal'in gençleri halen uyuşturduğunu görüyoruz. Bu dikdörtgenlere başka bir boyut diyebilirsiniz ya da bir televizyon ekranı. Bunların içinden yanarak geçen sahte Mesih'i görüyoruz. Kayığına balıklar dolmakta. Bu iki anlama gelebilir. Mesih geldiğinde bolluk bereket gelecek ya da onu takip eden çok kişi olacak anlamında. Sahte Mesih geldiğinde onu takip eden birçok insan olacağını biliyoruz. Bu da buna bir gönderme olabilir. Kravatlı birçok insan görmekteyiz. Bunlar dünyayı yöneten insanlar topluluğu gibi. Sahte Mesih ortaya çıktığında yok oluyorlar. Ardından Deccal olarak düşündüğümüz düzen de sahte Mesih'in gelmesiyle çekiliyor. Bir nevi yerini bırakıyor da diyebiliriz. Deccal'in aradan çıkmasıyla aklı uyuşmuş olan gencin bilinçli, sağlıklı bir hale geldiğini görüyoruz. Elbette sahte Mesih neden dünyayı yöneten insanlara karşı gelsin ya da Deccal'i kaçırsın diyebilirsiniz. Bunun sebebi sahte Mesih'in yeryüzüne öncelikle gerçek olduğunu inandırması, insanlara kendini iyi biri olarak göstermesi gerek. Tüm bu sahte gösterişler de işte bu yüzden. Ölüm ya da kötülük diyebileceğimiz olgunun halen yönetimde olduğunu görüyoruz. Sahte Mesih geldikten sonra Müslümanlığın ayağa kalkacağına, yükseleceğine dair bir gönderme yapılmış. Sahte Mesih dediğimiz kişinin şeytansı bir varlığa ait simgenin bulunduğu kapıdan geldiğini görüyoruz. Kötülüğün olduğu yerden geliyor. Sonrasında sahte Mesih'in kayıkla seyahatinin sonuna doğru geldiğini görüyoruz ve tam da burada uyanıyor. Gözünün içindeki ateşle birlikte. Başındaki tel örgü kalkıyor. Ardından işte o dehşet verici olay yaşanıyor. Hemen arka planda duran Notre Dame Katedrali özellikle yıkılıyor. 2012 yapımı bu animasyonda görülen bu yıkılma sahnesi tam 7 yıl sonra hem de aynı şekilde gerçekleşiyor. Oldukça ilginç ve bir o kadar da ürkütücü. Videonun sonunda güneş tarafından gelen bazı göktaşlarının büyük piramidi parçaladığını görüyoruz. Ardından diğer piramitler de yıkılmakta. Bu belki de önümüzdeki yıllarda olacaklara dair bir işarettir. Video sona erdiğinde ilginç bir şey dikkatimi çekti. Bu videonun yapımında Muzaffer Korkut isminde bir Türk olduğunu gördüm. Her ne kadar kendisine ulaşmaya çalışsam da maalesef başaramadım. Kendisi bana mailden ulaşabilirse sevinirim. Ve videonun asıl amacına gelirsek, dünyada Illuminati isimli gerçek bir örgüt var. Bu asla tartışılamaz ve gücünü dünyayı yöneten kişiler oluşturmakta. Başta da dediğim gibi bazı film ya da animasyonlarda yapılacakların bir kısmını, planladıkları eylemlerin bir kısmını önceden gösteriyorlar. Bu geleceği bildiklerini değil, tasarladıklarını gösterir. Bu ikisi tamamen farklı şeyler. Önümüzdeki yıllarda neler olur bunu göreceğiz. Videoda kaçırdığım detaylar varsa bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben Nigma. Çözmemiz gereken daha çok sır var.